Ünite 9. Dijital topluluk medyası. Bu ünitenin içeriği internet nedir, internetin genel ağ yapısı, protokoller ve World Wide Web'den oluşacaktır. İnternet, birçok bilgisayar sisteminin ve cihazların birbirine bağlı olduğu global bir iletişim ağıdır. Temelde bilgisayarlar arası bağlantıyı ve kesintisiz veri paylaşımını sağlar. İnternet, inter yani arasında ve net, ağ kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Bu da ağlar arasında anlamına gelmektedir. İnterneti merkezi olmayan, paylaşılan, ağlar arası ağın ağı olarak tanımlayabiliriz. Kelime anlamı da buradan gelmektedir. İnternet, uluslararası anlaşmalarla kurulan ve hiçbir ulusa ait olmayan, herkesin paylaşım yapabildiği global bir ağdır. İnternet bir kişiye, gruba veya organizasyona ait değildir. İnterneti oluşturan, geliştiren ve tüm dünyaya yaygınlaştırmak için çalışmalar yapan kişiler, gönüllü topluluklar, organizasyonlar ve kurumlar vardır. Kimse interneti yönetmemektedir. Binlerce şirket, üniversite, hükümet ve diğer kuruluşlar kendi ağlarını yönetmektedirler. İnternet ağının farklı seviyede ve hiyerarşide bağlantı noktaları bulunmaktadır. Bir kullanıcının internete erişimi bir servis sağlayıcının ağına dahil olması ile gerçekleşmektedir. Servis sağlayıcılar yani ISP seviyelerine göre sınıflandırılırlar. Yerel internet servis sağlayıcı, bölgesel internet servis sağlayıcı, ulusal internet servis sağlayıcı. Varlık noktası yani POP, iki veya daha fazla farklı ağ ve iletişim cihazının birbiriyle bağlantı kurduğu noktadır. POP, esas olarak diğer cihazların internet ile bağlantı kurmasına yardımcı olan bir erişim noktası, konum veya tesis anlamına gelmektedir. Ağ erişim noktaları ve NAP'ler aracılığıyla birbirine bağlanan birkaç üst düzey ağ vardır. Sonuçta internete bağlı her bilgisayar bir ağın parçasıdır. İnternet ortamı temelde istemci ve sunucu yapısı üzerine çalışır. Yönlendirici modem ve benzeri cihazlarda bu ortamın en önemli bileşenleridir. İnternet ortamında bilgisayarların bir kısmı veriyi sunarken bir kısmı da veriyi almaktadır. Bu bilgisayarlara sunucu ve istemci bilgisayarlar denmektedir. İstemci bilgisayarlar, internete erişmek için kullandığımız kişisel veya kurumsal bilgisayarlardır. Sunucu bilgisayarlar, internet üzerinde bilgi içeren, kullanıma sunan bilgisayarlardır. Sunucular, hizmetlerine göre birçok türe ayrılmıştır. Yaygın olarak kullanılan sunucu türleri şunlardır: web sunucusu, e-posta sunucusu, vekil sunucu, alan adı sunucusu, bulut sunucu, dosya sunucusu, veri tabanı sunucusu. İnternetin olmazsa olmazları protokollerdir. İnternet protokolü yapısına geçmeden önce günlük yaşamımızda yer alan protokol kavramına bir göz atalım. İnternette bilgisayarlar sayıların diliyle çalışır ve iletişim kurarlar. İnsanlarsa sözcükleri tercih eder. Günlük yaşamımızda iki kişinin birbiriyle nezaketle iletişime başlama ve bunu sürdürme kurallarına protokol denmektedir. İnternette de iki bilgisayarın iletişime başlamasına ve karşılıklı veri aktarımı yapmasına protokol adı verilmektedir. Bilgisayarların birbirlerini bulmaları ve birbirleriyle anlaşabilmeleri için protokol tasarımları vardır. İnternet üzerinde yer alan her cihazın kendine özel bir internet protokol adresi vardır. İki veya daha fazla bilgisayarın birbiriyle iletişimi, veri aktarımı için ise protokollere ihtiyaç duyulmaktadır. İnternetin çalışmasını sağlayan protokollerdir. TCP, IP günümüzde en yaygın kullanılan protokol takımıdır. IP adresi, internet protokolünü kullanan cihazların ağ üzerinde
birbiriyle veri alışverişi yapmak için kullandıkları bir adrestir. İnternet ortamında her bilgisayarın ve cihazın bir internet protokol adresi vardır. Bir IP adresi noktalarla ayrılır ve 4 rakamdan oluşur. İnternetteki IP adreslemesini ev adresi, iş yeri adresi ve telefon numarasına benzetebiliriz. Her bir IP adresi benzersizdir. Bir ev kullanıcısının internete erişim IP'sini internet servis sağlayıcı rezerve etmektedir. İnternette bir cihazdan diğerine gönderdiğimiz veriler mesajdan ibarettir. Örnekte gözüken kedi resmini bir başkasına gönderdiğimizde bu mesaj tek bir bütün olarak seyahat etmez. Çok küçük veri parçalarına bölünür ve her bir veri parçası ne olduğu, nereden geldiği ve nereye gittiği bilgisini üzerinde taşır. Gideceği yerde paketler birleştirilerek işlem tamamlanır. Paket değişimi. Bir paket birçok ağdan geçer. Bu şekilde sizin mesajınız gideceği yere ulaşmak için birden çok yol izleyerek görevini yerine getirir. Alıcı cihaz protokolü uygulayarak gelen parçaları tekrar birleştirerek işlemi tamamlamaktadır. İnternet ağ yapısına baktığımızda bağımsız, paylaşılan ağlardan oluşmaktadır ve dağıtıktır. Kiminle kimin bağlantı kurduğuna karar veren merkezi bir yapı yoktur. İnternetin birçok yolla bağlantı kurabilen bir yapısı vardır. Bu nedenle internette tek bir kırılma noktasından bahsetmemiz mümkün değildir. Eğer bir yol meşgulse, çalışmıyorsa veri hemen bir başka yoldan gitmeyi deneyecektir. İnternetin büyük bir kısmı çalışmıyor olsa bile sizin mesajınız yine de yolunu bulacaktır. Alan adı sistemi konusuna geçmeden önce alan adının ne olduğu konusuna bir göz atalım. Web sitesi isimlerine alan adı denmektedir. google.com, facebook.com, ege.edu.tr birer alan adıdır ve bunlar noktalarla ayrılırlar. Alan adları web sitelerinin internet üzerindeki kimliğidir ve IP adresini temsil ederler. İnsanların kolaylıkla hatırlayabildiği ve kullandıkları alan adlarıdır. Bilgisayarlar açısından kolay olan ise IP adresidir. Her alan adına karşılık gelen bir IP adresi bulunmaktadır. Kısacası bir web sitesine ulaşabilmek için bir alan adı çözümlemesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgisayarların, bireylerin webde kolaylıkla gezinmelerine olanak tanıyan bir adresleme sistemi mevcuttur. Çevrim içi internete bağlı bilgisayarlar, cep telefonları, web siteleri ve benzeri ilgili IP adreslerini alan adlarıyla ilişkilendirmek için DNS'den yararlanırlar. İnternet üzerinde yayımlanan tüm web sitesinin IP kayıtları üst seviyede yetkilendirilmiş sunucu veri tabanlarında tutulmaktadır. Haritada harflerle gösterilmiş olan noktalarda bulunan sunucular toplam 13 takımdır. Root ve alan adı sunucuları, alan adlarının hangi IP adreslerine tekabül ettiğini bilen, buna göre gelen istekleri yönlendiren sunucu bilgisayarlardır. Kullanıcı, web tarayıcısına www.facebook.com web sitesi ismine girer. Hizmet aldığı internet servis sağlayıcısının tahsis ettiği çözümleyici sunucuya talebini iletir. Çözümleyici sunucu, talep edilen alan adına yönelik konumunu almak için nereye gideceğini aramaya kök sunucudan başlar. Çözümleyici, alanı yetkili sunucusuna yönelik konumu almak için nereye gideceğini bulmak adına üst düzey etki alanı isim sunucusunu kontrol eder. Yetkili sunucu, tam alan adının kesin konumunu bilir ve yanıtı çözümleyiciye gönderir.
DNS çözümleyici www.facebook.com'un gerçek konumunu kullanıcıya geri gönderir. Kullanıcının web tarayıcısı 157.240.20.35'te bulunan www.facebook.com sayfasını yükler. World Wide Web, kısaca www veya web, internet üzerinde yayınlanan birbiriyle bağlantılı hipermetin dokümanlarından oluşan bir bilgi sistemidir. Bu dokümanların her birine web sayfası adı verilir ve web sayfalarına internet kullanıcısının bilgisayarında çalışan web tarayıcısı adı verilen bilgisayar programları aracılığıyla erişilir. Web sayfalarında metin, ses, resim, video ve diğer çoklu ortam öğeleri bulunabilir ve diğer bağlantı ya da link adı verilen hiperbağlantılar ile başka web sayfalarına geçiş yapılabilir. Web teknolojisinin evrimi. İnternet kullanıcılarının sayısı arttıkça web ve internet farklı cihazlara uyum sağlayacak şekilde yeniden tasarlandı ve değiştirildi. Web 2.0, Web'in ilk nesli olan Web 1.0'ın bir devamı olarak ortaya çıkmıştır. Web 3.0 ve Web 4 de Web 2'nin devamı olacaktır. Web 1.0 statik yani belge odaklıdır. Web 2.0 interaktif yani insan odaklıdır. Şu an kullandığımız Web 3.0 semantik yani bilgi odaklıdır. Gelecekte ortaya çıkacağı düşünülen 4.0 ise sanal gerçeklik odaklı olacaktır. Şimdi temel web kavramlarından hipertext, HTML, URL, HTTP'ye bir göz atalım. Hipermetin, diğer metinlere bağlantı içeren bir yapıya sahiptir. Çoğu web gezintisi, bir web tarayıcısında yeni sayfalar açan metin tabanlı bağlantılara tıklanarak yapılmaktadır. Genellikle mavi ve altı çizili olan bu bağlantılar, kullanıcının sayfadan sayfaya geçmesine izin verdiğinden hipermetin olarak adlandırılır. Temel web sayfası oluşturma aracı HTML kodudur. Yani köprü metni biçimlendirme dilidir. Bir web sayfası yalnızca metin ve özel etiketlerinden oluşmaktadır. HTML belgeleri yalnızca metin içerdiğinden hızlı bir şekilde internet üzerinden aktarılmaktadır. URL yani standart kaynak bulucu, internet üzerinde kolayca web sitelerine ulaşabiliyor olmamız ve gideceğimiz internet adresinin tam olarak ne olduğunu anlayabilmemiz için kullanılan referans kaynaklardır. HTTP yani köprü metni aktarım protokolü, veri iletişimi için kullanılan bir uygulama protokolüdür. World Wide Web'de veri iletişiminin temelidir. İnternet üzerinden bilgi alışverişi yapan web tarayıcıları için bir standart sağlar. HTTP, herhangi bir dosya veya sayfaya erişmek için çoğu web sitesi tarafından kullanılır. HTTP, bir istek yanıt protokolüdür. Web'in standartlarını belirleyen bir konsorsiyumdur. Bu standartların temel amacı HTML dilinin devamlılığını sürdürmektir. Bu konsorsiyum bütün web tarayıcılarında ve cihazlarda metnin aynı görünmesini sağlar. Standartları neden önemlidir? 1. Arama motorlarında sıralama. 2. Erişebilirlik. 3. Ulaşılabilirlik. 4. Hızlı yüklenme. 5. Hukuksal sorumluluk. Bu konu çerçevesinde önemli başlıklardır.